Merhaba, bugünkü webinara hoş geldiniz. Ben İnşaat Yüksek Mühendisi Nurgül Kaya Şule. Bugün çelik tasarım özelinde özellikle bizlere gelen sık sorulan sorular üzerinden genel itibariyle hem sunum hem de farklı projeler üzerinden ilerleyeceğiz çözümlerini görmek için. Sorular ve cevaplarına bakacağız. Bunlar daha çok özellikle de teknik konular, proje yeterlilikleriyle alakalı olacak. Şöyle bir bakacak olursak bugünkü programda ne var diye sistem çözülemiyor uyarısı. Buna ek olarak makas alt ve üst başlıklarındaki yetersizlikleri nasıl giderebileceğimiz, aşıkları analize dahil etmeli miyiz veya dahil ettiğimizde nasıl bir çözüm üretmemiz gerekir? Bunun yanı sıra betonarme yapının üzerine çelik çatı, modelleme ve tasarımda yaşanan yetersizlikleri genel hatlarıyla inceleyeceğiz. Peşine göre dikkat törebesi, narinlik kontrolü, birleşim tipleri ve birleşimlere ait yetersizliklerin giderilmesi, çelik çatı çizimleri, yeni eklenen V11 ile beraber gelen trim extent özelliklerinin nasıl çalıştığı ve taşıyıcı sistem seçimi şeklinde ilerliyoruz. Hem sunumdan hem projeden dediğim gibi ilerleyeceğim. Dilerseniz şöyle başlayalım. Sistem çözülemiyor uyarısıyla. Analiz sırasında analiz yarıda kesilip sistem çözülemiyor uyarısı ve geometri kontrolü uyarısı gelebilir veya bunun dışında özellikle bir düğüm noktasında aşırı deplasman veya sayım olduğu uyarısıyla beraber analiz sonunda durdurulabilir ve özellikle perspektif ekranda büyük kırmızı bir okla beraber yönlendirilebilirsiniz. Bu uyarının genel anlamı aslında şudur. Sistem statik olarak dengede değil. Dolayısıyla rigidlik matristikleri uygun ve yük matrisleri uygun şekilde yazılamıyor. Yük akışında problem var ve bu nedenle de müdahale edilmesi gerekiyor noktasına gidiyor. Yani özetle sistem aslında labil. Bu nedenle de çözümü yapılamıyor. Modelleme üzerinden müdahale etmek gerekiyor. E, Sistem neden labil olabilir buna bakacak olursak da mesnet tanımında birleşim girmek yerine özellikle mesnet tanımlayarak gittiyseniz mesnet tanımında bir sorun olabilir. Nedir bu olası sorunlar? Hani fazla serbestlik derecesi tanımlanmıştır. Veya tüm yapının içerisinde benzer bir durum vardır. Birleşim dahi girdiğinizde tamamını mahsallı birleşim atamış olabilirsiniz ya da eleman serbestlikleri bildiğiniz gibi birleşim girmediğiniz durumunda da kolon kiriş gibi elemanların üzerinde menüde serbestlikler bölümünde tanımlamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada hatalı bir seçim yapılmış olabilir veya mesnet ekle komutuyla yine hatalı bir işlem yapılmış ve sistem denge denklemlerini yazamayacağımız hale gelmiş olabilir. Bu durumda bir kontrol gerekiyor. Geometri kontrolleri çelik için özellikle çalışmıyor bildiğiniz gibi. Perspektif ekranda zaten hata verdiği noktada genelde düğüm noktalarını böyle birazdan da proje üzerinde de göreceğiz. Kırmızı büyük bir okla program vurgular ama bu sadece bir düğüm noktasında değil benzer tüm düğüm noktalarında olacaktır. Bu nedenle tamamının aslında kontrol edilmesi gerekir ki bizim burada tavsiyemiz özellikle programı yeni adapte olan kullanıcılar açısından sistemde modelleme sırasında bir hata yapıp yapmadığını anlamak adına ilk bir iki projede özellikle daha sık analiz yaparak yani tüm binanın modelini birleşim dahil bitirip en son analiz yapmak yerine başlangıçta bir çerçeveyi oluşturduktan sonra şöyle bir durumu görmek ve genel davranışı görmek adına da analiz edilip sonra yardımcı elemanlar, stabilite elemanları eklendikçe ara ara devam edilerek program mantığı daha rahat anlaşılacaktır. Teknik nedenlerden önce modelleme ile ilgili nedenleri yani burada özellikle vurgulamak isterim. İşte eleman serbestliğini aktif hale getirmeniz, mesnet tanımlamanız ya da birleşim girişleri sırasında özellikle programı yeni alışan, yeni öğrenen kullanıcılarımız açısından hızlı modda birleşim girişinde bildiğiniz gibi mouse hassastır bu modda, hızlı modda. Dolayısıyla birleşim girmeyi hedeflediğiniz kolon kiriş arası yerine iki kiriş arasına da birleşim girmiş örneğin olabilirsiniz o hızlı mod kullanırken. Programın bu hassasiyet düzeyine alışıncaya kadar
Belirli bir süre bu nedenle analiz yapmakta fayda var, parça parça az önce söylediğim gibi. Teknik diğer nedenlere dönecek olursak da işte tüm kolon ayaklarının masallı olması ve buna ek olarak taşıyıcı sistemde çerçevede tamamlanmamış elemanlar olması, yeterli sayıda çapraz elemanı, stabilite, yatay stabilite elemanı girilmemiş olması sistemi aslında biraz daha labil hale getiriyor. Bu sistemlerden ilerleyen kontrollerde de göreceğiz, narenlik sorunlu makas kontrollerinde olduğu gibi. Aslında sistem denge denklemini yazacak düzeyde olabilir ama yine de yeterli miktarda stabilite elemanı girmezseniz bu sefer yatay yüklere karşı hedeflediğimiz rigidliği sağlayamadığı için başka yetersizliklerle karşılaşacağız. O yüzden stabilite elemanları önemli. Bugün pek çok kez stabilite elemanlarından bahsediyor olacağım. Son olarak geometrik anlamda hani hataya götürebilecek sebeplerden bir tanesi de yine modelleme esnasında işte gelişmiş mod çelikte açık olduğu zaman herhangi bir noktayı da yakalama ihtimali, yani çok hassas yine çalışan böyle çalışma düzenlerine uygun şekilde tanımlayıp çalışmanız gereken bir durum bildiğiniz gibi. Burada yanlış bir nokta seçilerek bir modelleme yapılabilir veya boşta kalabilir. Aslında şurada da görüyorsunuz. Modelde de göstereceğim. Birazdan açtığım bir modelde de göstereceğim. Dolayısıyla düğüm noktası oluşmayacak şekilde elemanın bir ucu boşta kalırsa, bu birden fazla elemanda da olursa yine labillik e, başlayacak ve analiz durdurulacaktır. Dilerseniz bir de aynı durumu bir proje üzerinden de inceleyelim. Şimdi projeye baktığımız zaman gördüğünüz gibi çelik kiriş komutundayım. Burada bir serbestlikle tanımlanmış durumda. Bunu da üzerinden geçmiş olayım. Çelik kirişin üzerine çift tıkladım. Açılan menüde serbestlikler sekmesine gittim. Dikkate alınacak uç serbestlikleri bölümünde tik varsa ve burada gördüğünüz gibi eksenel kuvvet, kesme kuvvetleri majör ve minör, burulma, yine moment majör ve minör şeklinde hem I hem J ucu için serbestlik ataması yapabiliyorsunuz ve yay değerleri girebiliyorsunuz. Buradan hani birleşim tanımlamak yerine buradan bu şekilde modelleme yapma olanağınız var. Bunu yaparken ama sistematik bir şekilde hangi elemanlar için yapıldığını bilerek hareket etmek gerekiyor. Şimdi önce bir filtreden görüntüyü sadeleştirmek anlamında şöyle bir ayar çekeyim. Ee, Az önce gelişmiş ayarlar demiştim. Ondan da kısaca bir bahsedeyim. Gelişmiş yakalamayı örneğin ben açarsam, şimdi burada yakaladı görüyorsunuz. Hatta biraz daha zoom da yapayım. Kastımız şu, gördüğünüz gibi gelişmiş yakalama açıkken başlığın iç uçlarını, fillet kısmını burada hani bu programa yeni başlayan kullanıcılarımız açısından modellemede yapılabilecek hatalardan bir tanesidir. Gelişmiş yakalama komutu ihtiyaç anında açılmalı, sonrasında geri kapatılmalı. Bu arada CTRL'ye bastığınızda da zaten açılacaktır. Bunu kapattım. Ben sadece düğüm noktasına kilitleni kullandığımda gördüğünüz gibi düğüm noktasına geldiği zaman mouse imleç zaten değişiyor ve diğer düğüm noktasına girişi tamamladım. Şimdi bu şekilde aslında şimdi analiz modelinde de gösterelim. Düğüm noktasının uygun bir şekilde oluşması gerekiyor. Düğüm noktasını açtık. Bunun dışında dilerseniz lokal aksları ve serbestlikleri de açalım. Şimdi serbestlik tanımladığım için mesela bu uçta yeşil ve mavi şeklinde gördüğünüz iki halka aslında bu ilgili doğrultuda bir moment serbestliği olduğunu da göstergesi ve kırmızı işarette düğüm noktalarının oluşturulduğunun göstergesi. Az önceki hani şekilde kalsaydı düğüm noktası burada oluşmayacaktı ve havada elemanın ucu kalacaktı. Bu dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi. Diğeri kolonlara baktığım zaman hani kolonun massalla bağlanması dediğimiz durum nedir diye hızlıca bir özet geçeceğim. Kolon temel birleşimine geldiğimde bu şekilde çelik kolonun başlıkları arasında ise ankrajlar. Otomatik olarak aslında bu sadece
Yani moment aktarmıyor demek mafsallı demek. Aslında moment aktarır hale getirmek için aslında başlıklardan e, da şu şekilde bir konfigürasyonla başlıkların dışına tabii ki uygun geometriyi sağlayacak şekilde, yani herhangi bir çakışma olmayacak şekilde atama gerçekleştirmek gerekir. Bu şekilde bilerek bu projeye biraz müdahale ettik. Tüm kolon ayakları mafsallı. Bunun dışında kirişlerde her iki doğrultudaki kirişlerde de serbestlik girildi. Bunu bu şekilde normal şartlar altında girmezsiniz ama birleşim girdiğinizde, yani mafsallı bir birleşim girdiğinizde sonuç değişecektir. Mafsallı bir birleşim ya da moment aktaran birleşim ayrımını hani genel adlarıyla nasıl yapacağımıza da şöyle bir bakacak olursak, tek kayma level'ı birleşim altında yer alan listedeki tüm birleşimler bizim mafsallı birleşimlerimizdir. Bunun dışında hesabı yapılan kategoride işte alın level'ı birleşimler, 4 blonlu ve 8 blonlu, başlık levhalı, blonlu, kaynaklı ve tam penetrasyonlular, alım levhalı ve bindirme levhalı kolon kiriş ekleri aslında moment aktarırlar. Tabii ki fiziksel olarak bu moment aktarma durumu az önce kolon ayağında olduğu gibi aslında çelik elemanların başlıklarının da altında ve üstünde değil, başlıklarını kapsayacak şekilde bir ankraj ya da balon yerleşimi varsa bu zaten moment aktardığı ve rigid bir bağlantı olduğu anlamına da gelir. Bunu neden ayrıca böyle özetliyorum? Bazı birleşimlerimizde işte kolon ayağında olduğu gibi ankraj yerleşimini değiştirerek aynı birleşim hem mafsallı hem sabit ya da ankastre şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Birleşim girerken de şurayı tekrar göstereyim. Girdiniz diyelim ki ve emin olamadınız, nasıl kontrol edeceksiniz? Perspektif ekrandayken sağ tuş analiz modeli. Yine görselleştirme gelen kısımda analiz modeli aktifken düğüm noktasını göster ve ardından da mafsalları ve uç serbestliklerini göster seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir düğüm noktasında çubuk eleman üzerinde yeşil ve mavi halkalardan herhangi birini ya da ikisini de görürseniz burada serbestlikler var demek. Şimdi mesela bunun hemen bu haliyle bir analizini yapalım. Yani tabii ki şu an burada aslında eksik bir analiz yapmış oluruz. Neden? Çerçeve sistem tamamlanmış değil. Sadece kolon ve kirişlerimiz var ama onlarda da mafsallar var. Yani moment aktaracak şekilde bir çerçeve ya da merkezi çaprazlı bir sistem kurmuş değiliz. Gördüğünüz gibi uyarı geldi. Aşırı deplasman yapan düğüm noktalarını tespit edilmiştir ve analiz modelinizi kontrol edin diye. Şimdi burada baktığımızda zaten yapıdaki hareketi görüyorsunuz. Sonsuzluğa giden bir kiriş işareti var. Bu aslında analizin zaten yapılamadığını gösteriyor. Birden fazla düğüm noktasında böyle bir uyarı olduğu için bir tanesini gösterecek, sadece tamamını göstermeyecek. Katı modeli girdiniz, orayı işaretlemiş durumda. Zaten bu kirişler üzerine aslında hani gösteriyor. Şimdi onları bir hızlıca düzeltmeye de başlayacak olur isek. Bu şekilde dikkate alınacak uç serbestlikleri kutucuğunu kapattığım zaman burası artık herhangi bir serbestlik olmadan katı modele birleşim girerseniz birleşimin geometrisi neyse, yani meslek koşulu neyse ona uygun bir şekilde ilerleyecektir. Hedefim aynı zamanda farklı sanayi tipi yapılarda da bu geometrinin nasıl olması gerektiğini yine dediğim gibi ayrıca inceleyeceğiz. Çatıda şimdi çapraz girmek istersek de bu şekilde bir giriş gerçekleştirebiliriz. Peşine de tek çelik çapraz komutuyla örneğin en azından sadece üstten bağlamak için şimdilik, aslında bunun çok daha detaylı yapılması lazım. Farklı modellerde göstereceğim. Böyle bir birbirine bağlantıyı sağlayan eleman girdim. Peşine ışıkları ve kaplamaları, sonrasında kolon ayaklarını düzelteceğim ki sistemin
Tüm hareketini görelim. Hepsini kolun ayaklarını tabii ki hepsini böyle girmek zorunda değilsiniz bu arada. Dediğim gibi ben şimdilik hepsini değiştiriyorum ama normal şartlarda yapıda özel bir durum varsa denge denklemini sağlatacak şekilde e, modifiye edip bazılarını ankastre bazılarını da mavsallı şekilde bağlayabilirsiniz. Daha doğrusu sabit ve mavsal şeklinde bağlayabilirsiniz. Şimdi analiz tamamlandı ve gördüğünüz gibi artık analiz sistemiyle alakalı herhangi bir uyarı vermedi. Makas alt ve üst başlık yetersizliklerini inceleyelim. Bir de aslında bu makas alt ve üst başlık yetersizlikleri narinlikle çok bağlantılıdır. Genelde ya narinlik ya da dayanım yetersizliğiyle karşılaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi de çatıda aslında yeterince bu makasları yanal doğrultuda desteklememek oluyor. Özellikle eksenel basınç alan elemanlarda yetersiz stabilite hem yerel burkulma hem de genel sistem davranışını olumsuz etkiliyor. Ya hem yetersizlikleri kesitleri narin seçmeniz durumunda yerel burkulmadan yaşıyorsunuz hem de stabilite elemanı olmaması durumunda narinlik kontrollerinde ve genel anlamda çatının rigid davranıp davranmadığı noktasında problemlerle karşılaşılıyor. Bunu çözmenin yolu da aslında çatıyı bir diyafram haline getirmek. Burada kastımız nedir? Aslında şunu hani özetlemek gerekir. Sisteme makas girdik ve sonrasında sadece aşık girdik ve kaplama girdik yönteminde kaplamalar bildiğiniz gibi oldukça ince ve herhangi bir diyafram oluşturmayan, teşkil etmeyen elemanlar. Kaplamaların görevi üzerindeki sabit hareketli yük, kar yükü veya rüzgar yüküyle beraber aşıklara yük aktarmak ve bir yük akışını sağlamak ve programda kaplamalar aslında yani diyafram olmadığı için esnek diyafram diyelim biz onun adına teknik olarak bu şekilde kabul ediliyor ve sistem içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla çatıda bir rigid hareket sağlamak ve bu şekilde ekonomik bir tasarım yapabilmek adına ek önlemler almamız gerekiyor. Bunlar öncelikli olarak alt ve üst başlıkların yanal desteklenmesi. Üst başlıklar için özellikle yanal desteklenme tarafında çatı çaprazları, yatay çapraz, komut ve çaprazların kullanılması gerekiyor. Burada farklı kabuller var, mühendislik kabulleri var. Farklı açıklıklarda kullandığımızda optimize bir tasarım elde edebiliyoruz. Neyi kastediyorum burada? İlk ve son açıklıkta mutlaka çatıda çapraz yerleştirip sonrasında bir dolu bir boş hücre gibi düşünebiliriz veya işte iki boş bir dolu şeklinde bir geçiş yapılabiliyor. Çatı çaprazlarının düşeyle beraber devam ettirilmesi noktasında peşin unutulmaması gereken nokta çatıda tam diyaframı sağlamak için aslında e, yine tek çapraz komutuyla girilebilir veya çelik kiriş komutuyla girip çapraz uç birleşimleri bağlanabilir. Makas üst başlıklarının mahya bölgesiyle sağ ve sol tarafında yer alan iki yarıda en azından orta bölgelerden bunu tabii hesapla görülüyor. Sadece orta bölge yeterli mi yoksa üçte bire mi bölmek gerekiyor diye. Başlangıç, orta ve son gibi düşünebilirsiniz. Stabilite elemanları boş hücrelerde de devam ettirilmeli ki çatı birbiriyle bağlantı göstersin ve yük akışı için doğru bir yol oluşturmuş olalım. Bunu model üzerinde biraz daha detaylı açıklayacağım tekrar. Bu şekilde yapının yük aktarımı sağlanmalı ve böylece makas üst başlığı tutulu hale geldiği için daha uygun bir tasarım oranıyla karşılaşacağız ve burkulma boyunu kısalttığımız için de narin tarafında da sorun yaşamayacağız. Alt başlık için de benzer şekilde yine mutlaka yapı boyunca yük aktaracağı şekilde tutulu hale getirilmesi gerekiyor. Yine tek çapraz komutu veya çelik kiriş komutuyla girişler gerçekleştirilebilir. Çelik kiriş komutuyla girildiğinde mutlaka çapraz uç birleşimi girilip eksenel kuvvete çalışacak hale getirilmeli. Yoksa bildiğiniz gibi çelik kiriş komutuyla girildiği zaman herhangi bir birleşim girilmez veya serbestlik atanmazsa o düğüm noktası moment aktaracak şekilde bağlanmış oluyor.
Bunun dışında yapılabilecek bir diğer hani sistemsel olarak sorun çıkartmaması adına analiz tarafı için alt üst başlık dikme ve diagonallerin hepsini orta noktalardan çalıştırılması ve stabilite elemanlarının da orta noktadan çalıştırılarak düğüm noktalarının birbirleriyle kesişmelerinin sağlanması gerekir. Makas bir kafes sistem, tabii kafes sistem aynı zamanda bildiğiniz gibi 30-60 arası açılarda verimli çalışır diyelim ama en verimlisi 45. 30-45-60 açı aralığında bir yere yerleştirecek şekilde dikme ve diagonallerin aralıklarının da seçilmesi aslında bu anlamda kritik. Ki genel anlamda makasta yaşanan yetersizlikleri de çözebilirim. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi aşıkları analize dahil etme konusunda işleyip hem makas hem de aşıkları analize dahil etmekle ilgili kısımları tek bir model üzerinden tekrar göstereceğim. Aşıkların analize dahil edilmesi nedir? Az önce aslında ufak bir giriş yaptım. Kaplamaların bir diyafram oluşturulmadığı ve aşıklara sadece yük aktardığı şeklinde. Şunu unutmamak gerekiyor. Biz programda aşıkları çatıda ve cephelerde kaplama altında yük aktarıcı eleman olarak kullanıyoruz. Dediğim gibi kaplamalarda üzerindeki sabit hareketli yük ve rüzgar yükünü e, aşıklar vasıtasıyla sisteme aktarmış oluyor. Aşıklar normal şartlarda ilk modellediğiniz anda setlerde analiz sistemine dahil değildir. Bu tasarımı yapılmıyor anlamına gelmiyor. Bu şu demek. Üzerindeki yüklerle beraber kendi içerisinde iç kuvvetler hesaplanıyor ve buna göre tasarımları gerçekleştiriyor. Tabii sisteme dahil olmadığı için aslında aşıkların üzerine bu durumda herhangi bir eksenel kuvvet gelmiyor ve sisteme de rigidlik anlamında bir katkı sunmuyorlar. Sadece kendi içlerinde moment ve kesme kuvvetleri altında bir tasarım gerçekleştirilmiş oluyor. Ve aşıklar analiz modeline dikkat ederseniz bu durumda üzerlerindeki yükleri kolon ve kirişlere temas ettikleri noktalardan tekillik olarak sisteme aktarmış oluyorlar. Bu standart tasarım aslında ama aşıkları analize dahil etmek bir opsiyon programda. Dahil etmeyi tercih ederseniz de makasların ya da çelik kirişlerin tutulu boyunu değiştirerek onlarda bir tasarımda optimizasyon sağlamak ve kesitleri yeterli hale getirmek için bu bir yol. Bunu yaptığınız durumda da yine dikkatli olmak gerekiyor. Neden iki farklı sonucu veya handikapı diyelim olacaktır. Bir tanesi aşıkları analiz sistemine dahil ettiğiniz zaman artık rigidlikleriyle sisteme bir katkıları var ve dolayısıyla eleman serbestliklerine göre üzerlerine yük alıyorlar. Dolayısıyla üzerlerinde bir eksenel kuvvet etkisi de göreceksiniz. Aşıkları üzerlerinde eksenel kuvvet artı iki eksenle eğilmeyle beraber tasarladığımız anda da PMM oranları değişecek ve normalde yeterli gördüğünüz kesit analize dahil edildikten sonra yetersiz hale gelebilir. Yani yapıda makasları ya da portal kirişleri yeterli hale getirmek için aşıkları analize dahil ederseniz burada dikkatli olmanız gereken nokta bu sefer aşık kesitini büyütme ihtimaliniz mevcut. Ekonomik çözüm için uygun modelle gitmekte fayda var. Bir de tabii aşıkların analize dahil edildiği durumda bazı durumlarda dahil edilmesi gerekiyor daha doğrusu onu da özellikle söyleyelim. Model üzerinde de göstereceğim. Özellikle çatıda kullandığınız çaprazlardan vazgeçerek yani çapraz olmadan aşıkları sisteme dahil etmeyin. Aşıkların analize dahil edilebilmesi için çaprazlara başlangıç, orta ve son hani noktasına denk geldiği aşıkları alırsanız yine uygun bir seçim yapmış ve hem optimizasyon sağlamış hem de güven tarafta kalmış olursunuz. Dengeli bir çözüme ulaşılacaktır. Burada yine hani kritik olan dediğim gibi çatıdaki elemanları, portal kiliş veya makasları sorunsuz bir şekilde tasarlayabilmek için aşıktaki optimizasyona bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Çoğunlukla tercih aşıkların aslında sisteme dahil edilmemesi hani olacaktır. Zaten çaprazları uygun ve yeterli şekilde yerleştirdiğinizde çatı yeterli düzeyde rigidlikle diyafram hareketi sağlayabiliyor. Şimdi burada gördüğünüz makasta şöyle bir özelliklerine de girip nasıl bir açıklık var onlara da dilerseniz bir bakalım.
18 metrelik bir aslında hani makasımız var ve mahya bölgesi yani 9 metrelik iki yarı bölgeden oluşuyor. Kesitlerine baktığımızda da yapma kesit kullanmışız. İki tane L77'nin birleştirilmiş halindeki kesitler üst ve alt başlıkta. Dikme ve diagonal içinde iki tane L60 çarpı 6'lık kullanılmış. Ağırlık merkezinden yerleşim yapılmış. Bu orta nokta dediğim aslında buydu. Kesit kaçıklıklarını analiz sırasında ağırlık merkezi şeklinde yerleştirmekte fayda var. Birleşim tipi de toplamda kaynak artı levha şeklinde yapılmış. Şimdi burada dikkat ederseniz az önce söylediğim hani duruma benziyor ama tam oturmamış eksik elemanlarımız var. Burada ilk açıklıkta sonrasında bir dolu bir boş yapılarak gidilmiş ve üçüncü açıklıkta çatıda çaprazlar var. Ve biraz da aynı zoom'da yapayım. Açıklık iki makas arası açıklık bir tık fazla olduğu için alt ve üst başlıkları bağlamak adına da e, elemanlar, stabilite elemanları kullanılmış. Bunların çapraz uç birleşimiyle alt ve üst başlar dediğim gibi mutlaka bağlanması gerekiyor. Çünkü bu kiriş komutuyla girilmiş. Burada farklı alternatifler var. Bu şekilde her ikisini dik girmek yerine çapraz da yaratabilirsiniz. Çapraz yaratmaktan kastım da şu onu da göstermiş olayım. Düşeyde bir çapraz yaratmamız gerekiyor. Çelik kiriş komutuyla. Şimdi CTRL'ye bastığım zaman dediğim gibi gelişmiş yakalamayı yakaladı. Bu düğüm noktasından yakaladım. Tekrar son komuta girdim ve diğer tarafı mahyasını yakaladım. Ve burada modifiye gerekiyor. Böl komutuyla bu elemanın bir bölünmesi lazım. O şekilde ve sonrasında çapraz birleşimlerin girilerek bu modellemenin devam ettirilmesi lazım. Yani alt ve üst başlıkları birbirine yük aktarması düzenli olsun diye ve yani, stabilite elemanların da kesitlerini optimize edebilmek adına eğer açıklığınız 4-6 metre ve onun üzerindeyse çaprazlama şeklinde de gidebilirsiniz. Veya en baştan hep çaprazlamada kullanabilirsiniz. Düz kiriş yerine farklı alternatiflerimiz mevcut. Burada alt ve üst başlığı tam mahya bölgesinden gördüğünüz gibi aslında tutulu hale de getirmiş olduk. Bu işlemin bir de e, makasın bitiş yani başlangıç ve bitişinde de yapılması gerekir. Burada da şunu kastediyorum. Şöyle seçelim. Bu şekilde yapı boyunca aslında makasları birbirine bağlayacak şekilde elemanlar, stabilite elemanları girilmeli. Ve aynı işlemi şimdi çaprazları görüyorsunuz. Bu açıklıklarda çapraz var, diğer ikisinde yok. Aynı işlemi bu açıklıklar içinde gerçekleştirmemiz lazım. Burada da yine düğüm noktasını tuttum. Bu şekilde sistemin rigidliğini sağlamak adına gereken noktalarda bu boş geçtiğim açıklıkları da doldurmam gerekiyor. Aynı işlemin silelim bunları. Aynı işlemin son açıklıkta da yapılması lazım. Gördüğünüz gibi modellemesi de hani oldukça kolay. Zaten düğüm noktalarını direkt yakalayabildiği için rahatlıkla aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi stabilite elemanları hani bu şekilde aynı işlemlerin alt başlıklı da mahyadan zaten geçirmiş olduk. 9 metrelik açıklık da tutulu boy anlamında aslında oldukça büyük bir mesafe. Dolayısıyla onun da tam ortasından olacak şekilde ve düğüm makas olduğu için ek bir yere gelmeyerek üzerine bir moment etkisi yaratmayarak doğrudan makasın düğüm noktalarından ilerleyecek şekilde stabilite kirişlerinin girilmesi gerekiyor. Dediğim gibi burada unutmaması gereken nokta eksenel kuvveti çalıştırmak için bizim bu elemanlara ya serbestlik tanımlamamız ya da şuradan çapraz uç birleşimini kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde birleşim girmek gerekir.
Şimdi aşıklara geldiğim zaman da az önce hani neyi tarif etmeye çalıştım onu anlatalım. Şimdi bir kere dikkat edilecek hususlardan bir tanesi şu zaten. Makas tarafı için düğüm noktası dışında bir yere aşık girişine izin yok. Sadece ilk ve son aşık için çakışmayı önlemek adına belirli bir açıklık verebiliyorsunuz. Ki makas başlıklarında burada ek bir momentle beraber sıkıntılı bir duruma sebebiyet vermesin. Şimdi çelik sekmesine geldim. Aşık kısmına gittim. Önce bir tüm kesişimlerden bir bölelim. Bu şekilde otomatik her bir makasa gelen noktasından böldü. Burada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi de şu. Aşıkları ilk bölünmüş olarak gelmez. Dolayısıyla aşıkta yaşadığınız bir yetersizliği çözmek için mutlaka tüm kesişimlerden böl komutuyla bu şekilde bölebilirsiniz. Veya şaşırtmalı bir aşık giriş yapacaksanız yani bir dolu bir boş şeklinde o ters momentin olumlu etkisini kullanmak isterseniz de hemen yanındaki komuta olan tek kesişim böl birleştirle şaşırtmalı yerleşimi yapabilirsiniz. Bunun için de üzerine bir kez tıklamanız yetiyor. Mesela bunu tekrar birleştirdi. Bir daha tıklayalım. Komut çift yönlü çalışıyor. Yani birleşikse böler, bölünmüşse birleştirir. Aklınızda olsun. Dediğim gibi şimdi böyle tüm kesişimlerden böldüğümüzde de her bir makas aralığı boyunca moment ve kesme kuvvetini çalışacak şekilde böldük. Basit şekilde bir kiriş sistemi gibi kurgulamış olduk aslında. Bu şekilde girdikten sonra şimdi analize dahil etmek istersem hemen şurada mor bir çubuk görüyorsunuz. Analiz parçalarını seç komutuna tıkladım. Şu an modelde herhangi bir farklı renkte yanan eleman görmüyorsunuz. Bu hiçbirisi analiz sistemine dahil değil demek. Başlangıç, orta ve sondan kastettiğim de şuydu. Şimdi şu çaprazın hatta biraz daha yataydan da bakalım. Bir tane çaprazı düşünecek olursak X tipine. Bu başlangıcına denk geliyor. Şu da bitişine denk geliyor. Bu ikisini analize dahil edebilirim. Mesela hani makastaki bu dikme diyoların aralığından dolayı tam çaprazın ortasına denk getiremedik. Dolayısıyla bu aradaki iki taneyi seçmemeniz gerekir aslında. Çok da uygun çözümler olmaz. Tutulu boy açısından. Bu şekilde şöyle seçim yaparak devam edebiliriz. Mor renkli yananlar analiz sistemine dahil demektir. Bu arada bu da aklınızda bulunsun. Dilerseniz ufak bir de hatta şunları kaldıralım ve oraya giriş ile giriş hızlıca yapayım. Analizi tamamladık. Öncelikle açıklar analizde mi? Bunu nasıl anladık? Şimdi perspektif ekrana geldim. Çek tasarım aşıkları da göster seçeneği şu an kapalı. Dahil olanlar görüyorsunuz. Dolu gövdeli bir şekilde sistem içerisinde yer alıyor. Diğer tarafta çünkü böyle bir sistem gördüğünüz gibi yok. Dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Makaslara geldiğimizde de alt ve üst başlık kontrollerinde narinlikleri de görüyorsunuz burada kontrol içerisinde. Üst başlık için yani basınç için 200 çekme için 300 olan sınır değeri uygun şekilde kesitlerle beraber yerleşim yapılmış görünüyor. Aslında buradaki narinlik kontrolüne göre birazdan narinlik kontrolü konusuna tekrar geleceğiz ama makaslardakini işlemiş olalım. Gerekli durumda stabilite kirişlerini arttırmak gerekecek. Çelik çatı modelleme ve buradaki tasarım yetersizlikleri özellikle sık sorulardan bir tanesi aslında. Betonarme taşıyıcı sistemlerin üzerine sadece çatıda ki hani onlarda da
Biraz asansör kulesinin etkisi, biraz da geometrik olarak mimardan gelen etkilerle farklı tasarımlar yapmak gerekiyor ama burada e, tam sistemli düzenli bir yapı kurmakta bizim için kritik, dönem dönem zorlanmalar yaşanabiliyor. Versiyon 10 ve 8'de bildiğiniz gibi çelik kolonların döşemeler üzerine tasarı yerleşimine ve oradan yük aktarmasına izin vermiyorduk. Çünkü bu bir süreksizlik yaratıyor ve aslında dikkatli olması gereken bir konu. Ama 11 versiyonu itibariyle özellikle bu şekilde mimari veya geometrik sebeplerle zorunlu kalınan durumlarda betonarme döşeme üzerine de çelik kolon gerek sistemin beraber çözülmesi için bir olanak eklendi. Yarı rigid diyafram çözüm yapmanız durumunda ve kolon temel birleşimini burada da kullanabiliyorsunuz. Çelik kolonu betonarme döşemeye bağladığınızda sonlu elemanlar yöntemiyle yine uygun şekilde düğüm noktaları ve meşler yaratılarak çelik yapının ağırlığı ve o ilgili düğüm noktasındaki reaksiyonlar betonarmeye aktarılıyor ve betonarme döşemenin de tabii buradaki kritik husus bu. Betonarme döşemenin üzerindeki yüklerle beraber iki doğrultusuna da uygun şekilde sonlu elemanlar yöntemine göre bir tasarıma tabi tutulması ve gerekli donatıların gerekiyorsa ek donatıların yerleşimlerinin yapılması gerekiyor. Burada dikkat edilecek husus dediğim gibi tekrar ve tekrar bu aslında bir süreksizlik yarattığı için dikkatli kullanılmalı. Çelik kolonlar düşey sürekliliği devam ettirebilmek adına betonarme kolon ve perdelerin üzerine yerleştirilmesi hani tercih edilir. Mimari olarak zorunlu kalınan durumlarda da e, yine betonarme kiriş ve döşemelere girişler gerçekleştirilebiliyor. Buna ek olarak çatıda bazen gelen sorularda özellikle dikkat edilecek hususlar. Yine benzer mantık kaplama bir diyafram hareketi sağlamadığı için her iki yönde de çelik kolon ve kirişleri birbirine bağlamak ve sistem içerisinde doğru bir yük akışı kurgulamak gerekiyor. Yani her iki yönde de X ve Y'de de çelik kolon ve kirişler birbirine yine çelik kirişlerle ve gerekli durumlarda çaprazlarla bağlanmalı ki sistemin hem çelik burkulmaya karşı narin bir eleman olduğu için tutulduğunu sağlayalım hem de tüm çatı diyafram şeklinde hareket sağlayabilsin. Şimdi burada yapılabilecek şeyler dediğim gibi bir tane zorunlu durumlarda şurada görüyorsunuz. Döşeme üzerine çelik kolon yerleştirildiğinde yarı rigid diyafram çözümü zorunlu ve kolon temel birleşimi girildiğinde bu şekilde uygun bir düğüm noktası oluşturuluyor ve yük akışı doğru şekilde gerçekleşiyor. Bunun dışında çatıdaki yetersizliklerin sebebi genelde her iki doğrultuda da sürekliliği sağlamamak ve veya kesitleri zayıf daha ince seçerek bu sefer hem yatay rigidliği sağlayamadığınız için dayanım yetersizliği yaşamak hem de göreli kat ötelemesine değerlerinde de dönem dönem problem yaşanıyor. Çeliğin zaten göreli kat öteleme değeri betonarmeye göre biliyorsunuz düşük. Buna da dikkat etmek gerekiyor. E, Bazı elemanları biz kaldırdık. Bu nedenle hani yarı ismini verdim. Elemanları kaldırdık ve buradan daha rahat anlatabileceğim aslında size neyi kastettiğimi. Şimdi hatta ışıkları da filtreleyelim bir. Şunu görüyoruz. Çelik kolonlar eee, yerleştirilmiş olabildiğince ki dış aksta görüyorsunuz çelik kirişleri yerleştirilmiş. Durumda hani burada dikkatli olmak gerekiyor. Gereken noktalarda zorunlu olmadıkça yani çelik kiriş ve döşeme betonarme kiriş ve döşeme yerine betonarme kolon ve perdelerin üzerine yerleştirmekte fayda var. Ve burada ek olarak gördüğünüz gibi diğer doğrultuda bu elemanlar birbirine bağlı değil. Eksenler hep tek geçiyor. Tek yönde birleştirilmiş. Ve hiç çaprazımız mevcut değil. Şimdi bu sistemi düzgün hale getirebilmek için yapılabilecek ilk müdahale şu şekilde kolon yaz dikkat ederseniz kolondan kolona düğüm noktası olarak gidiyor. Hani burada ışığı vesaire seçmemek ve orada dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu birinci hani parçasıydı. Tabii ki bunu işte uygun yüksekliklerde uygun geometride de devam ettirmek kritik konu. Sonrasında aynı işlemi
Bu şekilde hani ikinci akstaki şeyler, kolonlar içinde devam ettirmem lazım. Şurada bir yamukluk oluşmuş. Mesela buradaki geometriyi de bir tık daha düzeltmekte gerekiyor. Aynı işlemin diğer aksta da gerçekleşmesi ve hatta burada çapraz girişi de kritik konulardan bir tanesi olarak görünüyor. Bu yapının biraz yüksekliklerine de tabii elemanların yüksekliklerine de müdahale etmek gerekiyor. Ben şu an tam o ince detay ayarı aslında vermiyorum. Çaprazda da yatay çapraz komutunu seçtim. Az önce çaprazın hatalı gelmese mesela burası iki parçaymış. Bunu tek parça olarak geçmem lazım. Tecrübelerden bir tanesi de bu. Modelleme sırasında bu tarz hani şeyleri, durumları gördüğünüz zaman müdahale edebilmek adına böyle işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde. Bu tarafa, özetle bu tarafa çapraz, diğer tarafa da bu geometriyi sağlayacak şekilde her iki yönde de kirişlerin bağlanması gerekiyor. Bu taraf içerisinde de bu arada analiz sonrası hani görülecektir. Rigidliğin tam sağlanabilmesi için gerekirse çapraz atışı gerekli. Ama hani şunu unutmayın, her iki yönde bağlamak kritik. Dediğim gibi hani aşıklar olduğu için sanki çatıda bir işleme gerek yokmuş gibi görünmemeli. Tekrar ışıkları da kaldırayım. Hem X'te hem Y'de kolonların tamamı birbirleriyle bağlantılı olmalı. Şimdi burada şey de görüyorsunuz, döşeme üzerine de girilmiş durumda ve şurada yarıcı diyafram seçimi var ama analiz ayarlarını bir de tam ekran açıp orada da göstermiş olayım. Genel ayarlara geldim. Yarıcı diyafram seçimi var ve döşeme tasarımında deprem etkilerini dikkate al da seçilmiş durumda. Bu şekilde eğer zorunluluk var ise bir modelleme yapılacaksa ki bunun bir analizini gerçekleştirmemiz lazım şimdi. Analiz tamamlandı. Önce bu meşleri hani bir bakacak olur isek dolu gövdeli gösterimde de kapatayım. Düğüm noktalarını da açayım. Gördüğünüz gibi uygun şekilde birleşmiş ve yük bununla beraber akıyor demek. Onun içinde dolu gövdeli gösterimde açayım. Mesela model analiz sonucuna deformasyona bakarsam yapı beraber hareket ediyor. Yani aslında sistem çelik yapıdan betonarme yapıya yükü doğru bir şekilde aktarıyor demek bu. Başka bir çatı üzerinden bir de şuna bakalım. Bu tam dediğimiz model hani yine bir betonarme yapı üzeri bu sefer eğimli bir çatımız var. Özellikle mümkün olduğunca betonarme kolonların ve perdelerin üzerine kolonlar çelik kolonlar denk getirilmiş durumda ve zorunlu çıkma bölgelerinde de kirişleri oturtulmuş ama dikkat ederseniz özellikle betonarme kolon ve betonarme perde üzerine çelik kolonların girişi yapılmış. Sonrasında yine kaplama ve aşıkları dilerseniz önce hızlıca bir kapatalım. Hem X'te hem Y'de yani X bu yön eğimli olan diye düşünürseniz diğer yönde de kolonlar birbirleriyle tam olarak bağlanmış durumda ve burada çatıda stabiliteyi sağlamak adına çaprazlara ihtiyaç duyulmuş ve sistematik bir şekilde hem çatıda hem de düşeyde gereken açıklıklarda mesela şurada bir yetersizlik durumu vardı yerleştirilmiş durumda. Burada aşıklar analiz sistemine dahil değil. Üzerindeki kaplamalarla beraber yükü aktararak sisteme katkı sunmuş oluyor. Şimdi buna hani baktığımızda da kritik olan dediğim gibi özellikle betonarme perde ve kolonlara getirmek.
denk getirmek bizim için kritik konulardan bir tanesi. Göreli katatölemesi problemiyle de devam edecek olursak, özel içerik yapılarda göreli katatölemesi problemi e, sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Birkaç farklı sebebi var. Bir tanesi özellikle betonarme yapılara göre zaten içerikler daha sınır değerleri, göreli öteleme sınır değerleri daha kritik. Bu nedenle içerikte özellikle dikkat edeceğiniz husus kesitler ve sistem sürekliliği olacak. Diyafram etkisini sağlamak için yanal destek elemanlarından mutlaka faydalanmak gerekiyor. Sanayi tipi yapılarda özellikle karşılaşıyorsanız, dediğim gibi az önce hem makaslarda gösterdiğimiz gibi hem de işte beton ve çelikliklerde gösterdiğimiz gibi mutlaka sistem sürekli olmalı. Stabilite kirişleri ve çaprazlarla çatı desteklenmeli ki diyafram hareketi sağlansın. Düşeyde de özellikle yine taşıyıcı sistem kurgusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Burada neyi kastediyoruz? Düşeyde de düşük kesitten kaynaklı olabilir. Kolon kesitlerinin buna uygun bir şekilde büyütülmesi gerekir. Kolon yerleşimi bir diğer kritik konudur. Burada kolon yerleşiminden kastımız şu, aslında bir proje üzerinde açarak zaten bunu yine göstereceğiz ama özellikle kolonların güçlü eksenlerinin yapının her iki yönde de dengeli olacak şekilde simetrik yerleşim, yani %50 %50 diyelim, mümkünse %50 %50 bir yerleşiminde fayda var ki olabildiğince her iki yönde de böyle bir sorun ile karşılaşmayın. Bu sanat tipi yapılarda tabii ki görece bir tık daha zor oluyor. Bir taraf işte merkezi çaprazlı sistem, diğer taraf moment aktaran çerçeve olarak seçildiği durumda merkezi çaprazlı sistemler mecburen o doğrultuyu daha çok zayıf kolonlara, zayıf ekseni gelecek şekilde zaten yerleştiriyoruz. Bu durumda iç akslardaki kolon iç aks yerleşimini tam tersi bir şekilde, hani kolonların güçlü yönü iç aksara bakacak şekilde yerleştirilebilir. Dediğim gibi aslında buradaki özeti şu: tamamen simetrik, olabildiğince simetrik ve dengeli, her iki yönde de dengeli kolon başlığı yerleştirerek e, rigidliği her iki yönde de eşit şekilde sağlamak. Kolon yerleşiminde buna dikkat etmek yani kritik hususlardan. Bir tanesi, her iki yönlü moment aktaran olduğu çerçevelerde, çok katlı sistemlerde de benzer şekilde hani zaten her iki yönde moment aktardığı için sabit bir kuralla gitmek zorunda değilsiniz ama olabildiğince eşit ve dengeli dağılım gerçekleştirmekte fayda var. Dediğim gibi yeterlilik için zaten kolon ve kirişlerin kesitlerinin arttırılması ya model analiz incelenerek, periyotlar tahmin edilenin üzerinde ise sistem incelemesi yapıldıktan sonra yanal destek elemanlarının arttırılarak periyodun düşürülmesi sonucu rigidliğin arttırılmasıyla beraber zaten aslında diyafram hareketinde yakalamış olacağız. Bu hususlara da dikkat etmek yani özellikle gerekiyor. Sanayi tipi bir yapı açacağım önce. Sonra da çok katlı bir yapı açacağım. Şimdi burada bir doğrultuda merkezi çaprazlı bir sistem var. Şöyle açık bir kuşakla bir filtreleyelim yine de, hani görüyorsunuz. Diğer doğrultuda da moment aktaran bir çerçeve söz konusu. Burada kolon başlıklarının tamam moment aktaran tarafta güçlü eksen, yani dış akslar için bu şekilde güçlü eksen de kullanılmış. Merkezi çapraz tarafta da zayıf eksenler kullanılmış. Ee, Şimdi bunun göreli kat ötelemesi durumuna bir bakalım. Sınır değerimiz özellikle raporda belirtilir, esnek ders veya bağlantı olmadığı, tamam bitişik olduğu için 0,004. Burada herhangi bir yetersizlik görmüyoruz. Kesitlerimiz çünkü buna uygun bir şekilde, aslında biraz yüksek, şimdi ondan da bahsedeceğim. Yüksekten kastettiğim aslında uygun bir tasarım yapılmış durumda. Uygun tasarımdan kastım da aslında tamamen şu, mesela kolon kesitlerimize bir bakalım.
HEP 320 neden hani HEP 320 ile gidildi diyecek olursanız bir modelin içerisinde kren zaten var. İkinci bir de deprem yönetmeliği ile alakalı özel kontroller var bildiğiniz gibi ve bunun program tarafından yapılmasıyla alakalı biz özellikle modelleme eğitimlerinde bahsediyoruz. Şimdi moment aktaran çerçeveye bir bakalım şimdi. Ee, Bizim moment aktaran çerçevelerimizin tamamı depreme karşı çalışacak şekilde seçili. Bu mor renkli yanması bu demek. Neden böyle bir seçim yaptırıyoruz? SBD 2018 bölüm 9'da moment aktaran çerçevelerin kolon ve kirişlerinde özel bir takım kontroller var. Örneğin kolonlar için özellikle sadece eksenel kuvvetleri için D katsayısıyla arttırım yapılarak yeterli olup olmadığının özel bir rapor isteniyor. İki eksen eğilme ve üzerindeki eksen kuvvetle yapılan PMM tasarımı haricinde. Kirişleri içinde zayıf doğrultusunda süreklilik düzeyine bağlı olarak belirli mesafelerden tutulu olması hedefleniyor. Yani talim kirişleri atılması veya stabilite elemanlarının atılması hedefleniyor. Bu kontrolleri yapabilmek için özellikle bu seçimin yapılması gerekiyor. Merkezi çapraza da bakarsak çaprazlı çerçeveler ayrıca seçilmiş durumda. Merkezi çaprazlı sistemler içinde deprem yönetmeliği gereği yine çaprazların narinlik kontrolü, süreklilik kontrolü, en kesitlerinin kontrolü gibi farklı kontroller var. Bölüm 9'da özellikle anlatılan. Şimdi bunu özellikle neden burada anlattım onu da vurgulamak isterim. Görelik katı ötelemesiyle beraber hani o da kritik kontrollerimizden bir tanesi. Bu seçim yapıldığında çelik elemanları yeterli hale getirebilmek adına deprem yönetmeliğinin şartlarını sağlayabilmek adına eee, özellikle kesitlerde PMM oranı sağlasa da kesitlerde artışlar gerekebiliyor ki TBD 2018 Ek 9B'de moment aktaran birleşimlerle alakalı özel koşullar verilmiş durumda. Onlardan da ayrıca bahsedeceğim. Bu özel koşulların içerisinde özellikle kolon başlığı ve kiriş en kesit yüksekliği gibi çeşitli koşullar da var. Dolayısıyla PMM oranı sağlasa da yani 112 düşeylikler altında çok rahat bir şekilde tasarım yeterli gelse de hem birleşimin tasarımının hem yine deprem yönetmeliği ek koşullarından kaynaklı kesit artışları gerekiyor. Bu da aslında göre ötelemede de size elinizi kolaylaştıran, yardımcı olan ve rahat geçişi sağlayan noktalardan bir tanesi. Bunların hepsini sistematik bir şekilde uyguladığınızda zaten hani, spesifik yani özel olarak herhangi bir yetersizlikle de karşılaşmıyorsunuz. Ama diyelim ki yani bu yapıda şöyle bir inceleyelim. Yetersizlik yaşansaydı. Çatıda baktım çaprazların bir dolu bir boş gidiyor. Portal kirişler orta noktalarından ve başlangıç ve sonlarından birbirine yükü aktaracak şekilde bağlanmış. Yani sistem hem sürekli hem çatıda stabilite kirişim var. Yanal tutululuğu sağladım. Hem de en kesitlerim bu açıklıkları geçebilecek düzeyde yüksek görünüyor. Dolayısıyla biz aslında burada eğer bir görelik adı ödelemesi sorunu yaşasaydık ilk yapacağımız şey kolon kesitlerini arttırmak veya kolonların yönlerine bakarak değil mi? Bu sanat tipi yapılarda bir tık daha zor oluyor bu şekilde hani dış akslar üzerinden ilerlediğimizde ama kolonların başlık yönlerini değiştirmek gerekebiliyordu. Onu da mesela şu diğer projeyi de açayım oradan bakalım. Çok katlı çelik yapıya bakalım dilerseniz. Şimdi bu şöyle bir yapı. Bir doğrultuda 4 aksı var, diğer doğrultuda da 6 aksı var ve dış akslar bir yönde moment aktaran, diğer yönde merkezi çaprazlı sistem olarak kurgulanmış. Dikkat edilecek husus hani mesela burada kolonların başlıkları bu x doğrultusunda hepsi güçlü ekseninde. Y'de de aynı durum var merkezi çaprazları yerleştirebilmek adına ama mesela iç akslarda şöyle bir bakalım tamamında ortadaki iki aksı yani dört aksı kısmın iki aksın tamamında güçlü eksen bu sefer Y yönünde. Hani olabildiğince dengeli ve simetriye yakın dediğimiz aslında bu kolon başlıklarını her iki yönde de eşit bir şekilde yerleştirmeye çalıştık. Bu sayede de Göreli kat ötelemesi tarafı için hani sistem rigidliği simetrikte uygun bir davranışa
yaklaşıyoruz. Tek yönde toplasaydık bu sefer hani hepsini X yönüne yerleştirseydik bu sefer Y yönünde bir göreli katsayılarımız problemiyle karşılaşıyor olabilirdik. Bu modeli açmışken şunu da hani bunu da önce bir göreli katsayısı kontrolüne bir bakalım. Deprem yönetmeliği raporuna geldim. Bu rapora geldiğim zaman eee, genel olarak herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Yine rahat bir çözüm gerçekleştirilmiş. Bunun sebeplerinden hani bir tanesi dediğim gibi moment aktaran birleşimler. Deprem yönetmeliği ek 9B'de yer alan rigidleştirilmemiş alan level 4 bloğunun birleşim için tasarım raporuna girdiğimde. Burada şunu ayrıca sonrasında tekrar bahsedeceğim. Birleşimlerin detayına gireceğim. Özellikle tablo 9B1 diyor. Kiriş başlık kalınlığı, kiriş en kesit yüksekliği, kolon en kesit yüksekliği gibi kriterler var. Burada dolayısıyla zaten siz birleşimi yeterli hale getirebilmek için de normal şartlarda düşey yükler altındaki kiriş kesitleriniz hani yeterliyse bile bu kontrolü geçmeyebilir. Dolayısıyla buna uygun bir çözümle gelmeniz gerekiyor. Birleşimi yeterli hale getirebilmek deprem etkisine karşı korumak adına eleman kesitini de arttırmak gerekiyor. Tabii ki bu hani çok birbirinden farklı konular olmuyor. Bu arada zaten deprem etkisinde bu çerçeveleri tasarladığınız için birleşimlerden önce de hem görev ötelemesini sağlamak hem de deprem yönetmeliği bölüm 9'daki diğer kontrolleri geçebilmek için zaten kesitleri ona göre arttırmış olmanız gerekiyor. Düşey yükler altında ya burada aslında şuna dikkat çekmek istiyorum. İşte tonaj hesabı yapılırken düşey yükler altında daha ince kesitlerle geçebileceğiniz düşünerek çok kesit büyüdüğünü belirttiğiniz durumlar olabiliyor. Bu hani düşey yükler altında düşük kesitlerle tabii ki geçebiliriz. Bu hani oldukça da normal ama ülkemiz bir hani deprem ülkesi ve özellikle zemin tipine de bağlı olarak deprem kuvvetleri de ciddi oranda değiştiğinden çelik için özel koşulları sağlamak adına mutlaka ek önlemler almak gerekiyor. Bu şekilde de kesitler otomatikman daha artıyor ve bunlar tabii ki yapının deprem altında uygun şekilde çalışması için aslında bizim olmazsa olmazlarımız uygulamamız gereken kurallar zaten. Narinlik kontrolüne geldiğimiz zaman çelik yapıların tasarımında hani özellikle kolon ve basıncı çalışan elemanların burkulma davranışını değerlendirmek için narinlik kontrolleri yapılıyor. Bu kontrollerde kullanılan K etkili uzunluk faktörü bir de L yanal desteklenmemiş uzunluk parametrelerinin doğru belirlenmiş olması hani gerekiyor. Özellikle karmaşık geometriye sahip yani böyle gelişigüzel yapılarda 3 veya daha fazla elemanın bir düğüm noktasında birleştiği ve bunun da bizim normal dikdörtgen planlı bir yapıya uyumlu olmadığı koşullarda etkili uzunluk yönteminin kendi mantığı gereği birazdan hani detayına da gireceğiz. Bu hesaplamalarda, tablo hesaplamalarında biraz zorluklar çıkıyor. Bu nedenle K ve L faktörlerle alakalı mutlaka tasarım ekranlarında kontrol etmeniz lazım. Şurada görselde de görüyorsunuz tasarım değişkenleri kısmında kullandığımız majör ve minor yön için K ve L'ler var. Buradan parametreleri kontrol etmek gerekiyor. Peki etkili uzunluk yöntemi ne diye bakacak olursak aslında elemanın yanı olarak desteklenmeyen uzunluğunun etkili uzunluk faktörü yani mesnet koşuluna bağlı bu arada etkili uzunluk faktörü de bununla çarpılmasıyla elde ediliyor. Yani K çarpı L diye düşünebiliriz. Bu aslında narinlik oranını hesaplamak için kullanılıyor. Şurada gördüğünüz gibi her iki ucu ankastre, işte bir ucu ankastre, diğer ucu mafsallığı. Her iki uç mafsallığı, e, bir uç ankastre, diğeri serbest ve benzeri tüm aslında sistemler için teorikte ve tavsiye edilen tasarım değeri olarak bir K parametresi var. Bunlar hesaplarda zaten kullanılıyor. Sonrasında yöntem gereği yine hesaba K'ları hesaplamaya devam edebilmek için de şunu yapmamız gerekiyor. Bir düğüm noktasına bağlı aslında çerçeve sistem düşünün.
Tek bir doğrultudan baktığımızda koluna bağlı her iki yönden işte iki kiriş, yine farklı kodlardan ikişer kiriş gibi düşünebiliriz. Burada gördüğünüz toplam hani sembolü zaten. C kıstası şey kolonlar için, G'de kirişler için. Kolonların elastisite modülü atalet momentlerinin çarpımının yine kolonların tutulu boyuna bölünmüş haliyle kirişlerinkinin karşılaştırılması, böyle bir oran bulunması gerekiyor. Tablolardan da okunabiliyor bu. Yanal ötelenmesi engellenmiş çerçeveler ve ötelenmesi önlenmemiş çerçeveler için ayrı denklemler var. Bu her iki denklemi de bizim çelik yapılar yönetmeliği bölüm 6'da bulabilirsiniz bu arada. Hatta şöyle geri dönüp şu denklemler dolayısıyla yani G'nin hesabı dolayısıyla bu sistemli bir şekilde aslında bizim işte çok katlı yapılardaki çelik kolon kiriş birleşim bölgelerini çok rahat tüm katlar için hesaplayabileceğimiz bir noktada bu denklem. Ama sistem gelişigüzel bir yapıya dönüştüğünde veya işte farklı aynı koddan değil de farklı kodlardan bağlanan, birbirine yakın ama farklı kodlardan bağlanan çok sayıda eleman olduğunda bu iş biraz daha hesaplaması zor bir hale geliyor. Dolayısıyla mutlaka eğer gelişigüzel bir yapınız varsa program ekranında tüm tasarım değişkenlerini kontrol ediyor olmanız önemli. Ve tabii burada en kritik noktadan bir tanesi yine de o hesabın doğru gelmesi için hani olabildiğince düğüm noktasını tek oluşturacak şekilde ufak kaçıklıklardaki elemanları tek bir noktada ortadan çalıştırarak birleştirip doğru bir düğüm noktası oluşturup yük akışını sağlamanız, analiz modelini ve tasarım modelini bu şekilde kurgulamanız olacaktır. Şimdi burada narinlik dediğimiz kontrolün formülü aslında K çarpı L bölü R, özetle az önce ilk slaytta gördüğümüz gibi. K mesnetlenme koşuluna bağlı olarak hesaplanan bir faktördü. L elemanın tutulu iki noktası arasındaki boy, yani tutulu olmayan boy diyelim. R de yarıçapı, atalet yarıçapı. Dolayısıyla bu denklem aslında çok bizim nasıl çözeceğimizi, böyle bir sorunla karşılaşırsak nasıl çözeceğimizi çok net bir şekilde de ifade ediyor. Ya uzun tutulu boyu değiştireceğiz, yani daha fazla stabilite elemanı ara noktalara da gireceğiz. Ya kesit arttırarak R'yi arttıracağız. Ya da zaten hani K'nın değişmesi için mesnet koşulunu, taşıyıcı sistem tipine göre mesnet koşuluna uygunsa tabii ki K'ya müdahale edemiyoruz aslında. Onun doğru seçili olduğundan, taşıyıcı sistem tipine uygun bir modelleme yapıldığından eminsek geriye kalan iki çözüm ya tutulu boyu değiştirmek için ek stabilite elemanları girmek ya da kesit arttırmak. Aslında özeti bu, tamamen bu denklemi düşündüğümüzde. Ve yine yapı boyunca sürekliliği sağlayarak herhangi bir düğüm noktasında fazla yük birikmesine engel olmak, bu sorunu da yine genel olarak tüm sistemik sorunları çözecek noktalardan bir tanesi aslında. Şimdi birleşim tipleri ve onların yetersizliklerinin giderilmesine bakacak olursak da az önce ufak açık bir deprem yönetmeliği özel kontrollerini görmüştük. Şimdi genel hatlarıyla tüm birleşimlere bir bakalım. Birleşimlerde üç farklı kontrol var. Geometri kontrolü, dayanım kontrolü ve deprem yönetmeliği özel kontrolleri. Şimdi özellikle tasarımı yapılan tüm birleşimlerde geometri kontrolü ve dayanım kontrolleri zaten yapılıyor ve yönetmelik referans maddeleriyle beraber raporlarda da denklemleri çok açık. Deprem yönetmeliği özel kontrolleri dediğimiz kısım ise bizim TBD 2018 ek 9B'de verilmiş moment aktaran, alım levhaları rigidleştirilmemiş ve rigidleştirilmiş 4 bonlu birleşimler ile 8 bonlu birleşimler, tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşim, baş levhalı birleşim yine. Bunlara ait özel koşullarımız var. Ek olarak bunların kontrolü, eğer siz bu birleşimi kullandığınız elemanları az önce gösterdiğim gibi moment aktaran çerçeve elemanı olarak seçtiyseniz ayrıca gerçekleştiriyor ve raporluyoruz. Yine referans maddelerini görebiliyorsunuz. Peki tüm birleşimler için geçerli olan hani geometri kontrolüne ve dayanım kontrolüne bakacak olursak. Geometri kontrolü aslında basit anlamıyla bloklar arası mesafe, blokların lamife kenarlarına mesafesi. Bunun dışında da kaynakların minimum aslında kalınlık kontrolünden oluşuyor.
tamamen fiziksel olarak sizin kurduğunuz işte leva, kaynak ve bloğun yerleşimi ile alakalı bir kontrol ve yönetme yetki sınır değerleri belli. Buna uygun bir şekilde levhanın boyutunun değiştirilmesi, bulan arası mesafenin değiştirilmesi ve kaynak kalınlığının artırılması gibi çözümlerle zaten bu sorun çözülmüş oluyor. Dayanım kontrolleri tarafı birleşim tiplerine göre değişkenlik gösteriyor. Yani çapraz dediğim sadece eksen koyda çalışacak birleşimlerde ayrı, masallı birleşimlerde ayrı, moment aktaran birleşimlerde farklı farklı ek kontroller gelebiliyor. Bunların tamamı yine referans maddeyle beraber özetlenir ama genel olarak bakacak olsak da levha, kaynak ve bulonda kapsamlı kontrolleri gerektiriyor. Burada da zaten denklemler açık bir şekilde yazar. Denklemdeki yetersizlikten neye müdahale etmemiz gerektiğini keşfetmiş oluyoruz. Tabii dayanım kontrollerinin sağlaması zorunlu. Aksi takdirde zaten e, binadaki elemanlar az yeterli olsa bile birleşim üzerindeki yükleri aktaramayacak durumdaysa iki eleman arasında zaten sistem otomatikman güvenli değil bizim için. Deprem yönetmeliği özel koşullarını az önce kısa bir bahsetmiştik. Model üzerinde tekrar detaylı göstereceğim birazdan. Şimdi buradan raporlardan da görüyorsunuz özellikle çelik yapılar yönetmeliğine detaylı atıflarla beraber yeterli olup olmadığı, işte dayanım kontrolleri için denklemler, özellikle ve içindeki parametreler yazar. Bunlara uygun çözümlerin bulunması gerekiyor. Dayanım kontrollerini sağlatmak için neler yapılabilir? Özellikle işte hani herhangi bir bulon yetersizliğinde bulon çapının değiştirilmesi, bulon kalitesinin değiştirilmesi ya da sayısının değiştirilmesi gibi alternatifler kullanılması gerekir. Leva kalınlığını arttırmak veya leva genişlik ve yüksekliğini değiştirmek gerekebilir. Kaynaklar için de benzer durumlar söz konusu. Şimdi tekrar rigidleştirilmemiş alın level 4 bulonlu birleşimin içerisine girdim. Tasarım raporuna tıkladım. Yukarıda bu bir moment akran çerçeve eleman olarak seçildiği için depreme dayanıklı yapı tasarımı diye özellikle görüyorsunuz. Yani deprem yönetmeliği kontrolleri de yapılıyor demek. Zaten rapor özellikle hani bir geometrik özetle başlar. Aşağıda geometrik kontrollerini görüyorsunuz. İşte yatay kenar mesafesi levha kenarlarına ve düşey kenar mesafesi olması gereken ve bizim minimum değer 4 santim yani 40 milimetreymiş. 60'da biz bunu sağlamışız. Kiriş gövdesi alın levhası kaynak kalınlığı, süreklilik levhası kolon başlığı kaynak kalınlığı gibi tüm kaynakların da hani kontrollerini program otomatik olarak gerçekleştirir. Sonrasında kiriş açıklığı, kiriş en kesit yüksekliği mesela kontrollerden birisi alın levhası kalınlığı, genişliği, bulon arası yatay mesafe gibi. Bunların tamamının kontrollerini görebiliyorsunuz. Bu arada birleşimlerde tasarım gerçekleştirirken tekrar tekrar analiz yapmanıza gerek yok. Örneğin şimdi çok alın ayaz kalınlığını düşüreceğim. Hatta bulanlar arasına girip mesafeleri de biraz bilerek azaltacağım. Hani hepsi yeterli görünüyor da ama biraz müdahale edelim ki program ne gibi uyarılarda bulunuyor. Beraber görelim. Şimdi tekrar dediğim gibi analiz yapmama gerek yok. Tasarım raporuna girdiğimde burası kendisini yenileyecek. Deprem yönetmeliği tarafında gördüğünüz gibi kırmızılar başladı. Ben Bulon sınıfını 5.8 olarak kullanamam. 8.8 ya da 10.9 kullanmak zorundayım. Bunun dışında PFO, PFE dediğimiz kısım var. Şurada hemen size gösterelim. Başlıkla bulon orta noktası arası mesafeler aslında. Ben onları 60'tan 40'a indirmiştim. Onun uyarısını hani görüyorsunuz şu anda. Bunun dışında bulon çapı artık hani yeterli gelmiyor. Alın evası kalınlığını düşürdüm. O hala yeterli ama güncellemiş durumda 12'ye indirmiştim gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ama alın evası kaymakması mesela sağlamadı. İşte mesela kaymakmasına formülüne baktım. 0,6 FYP BP çarpı TP diyor. Sondaki P'ler plate'den yani levhadan geliyor. Levhanın genişliği, kalınlığı ve levhanın akma aslında dayanımını veriyor. Zaten onu da şurada özellikle anlatır. Biz 275, S275 olarak kullanmışız birleşimin levhasını. Genişliği 26, kalınlığı da 12 ve alın levhası kaymakması 1,6 oranla sağlamadı. Kayma kırılması da zaten sağlamıyor görünüyor. Yine onun formülü 0,6 FUP AN. Şimdi bunları bildiğim için ben neye müdahale etmem gerektiğini aslında biliyorum.
Genişlik ya da kalınlık değiştireceğim. Şimdi genişlik fiziki olarak modelde uygun görünüyor zaten. Şöyle bir bakalım. Blonlar fiziki olarak da iç içe girmiş durumda başlıklarla, hani 40'a indirmiştim. Onu tekrar 60'a çıkalım ki bazını 4'e indirmişim, pardon. O yüzden ekstra bir yetersizlik algılamış. Şimdi fiziki olarak da geometriden de görüyoruz zaten ve hani ISO 5.8'i de 10.9'a tekrar çıkartayım. Tasarım raporuna girdim. Deprem yönetmeliği kontrolleri düzelmiş oldu. Otomatik kendini güncelledi. Şimdi burada dikkat edecek olur isek alın levhası kayma akması düzeldi. Yani 0.6 FYP BPTP'ydi ya. Ben levhanın kalınlığını değiştirdiğimde bu oran sağladı ama kayma kırılması halen sağlamıyor. Demek ki kalınlığı bir miktar daha arttırmam gerekiyor ya da AN olduğu için buradaki denklemdeki, yani tüm levhanın alanını da bir arttırmayı da deneyebiliriz. Ama aynı zamanda bir kontrol daha kurtarmadığı için, o da alın levhası kalınlığı kontrolü, tekrar ona bir müdahale edeceğim. Ama yani işin özeti aslında tamamen zaten birleşimlerin yeterli hale getirilmesi için denklemin açık parametreleriyle beraber ve modeldeki rakamları da görüyorsunuz burada. Dolayısıyla hani tersten gidip yorumlayıp neyi değiştirmeniz gerektiğini de buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi alın levhası kalınlığını yeterli hale getirdi. O yeterli hale gelince yine alın levhası kayma kırılması için kullandığımız hani alanda da ben bir değişiklik yapmış oldum. Dolayısıyla o da artık bir yeterli hale geldi. Ve de kolon ayağı hani birleşimine bakacak olur isek farklı farklı kontroller var. Mesela burada bizim YDKT yöntemiyle yine şeyi görüyorsunuz. Çelik yapılar yönetmeliğine göre tasarım kontrolleri gerçekleştirilmiş. Çelik yapılar yönetmeliğindeki maddelerin kontrolleri, denklem numaraları var. Onların kontrollerini görüyorsunuz. Sonrasında dayanım kontrollerine geçiyor. İşte örneğin burada taban levhası ezilme. Yine denklem detaylı yazar ve parametreler detaylı yazar. Sonra da taban levhası kalınlığı çekme için kontrol edilmiş ve ankraj çekme kırılması, sıyrılması şeklinde devam ediyor. Tamamla denklemler açık. Dolayısıyla birleşimlerde bir yetersizlik yaşadığınızda tekrar analiz yapmanıza da gerek kalmadan levha kalınlığı, levha boyutları, genişliği ve yüksekliği gibi, bunun dışında kaynak kalınlığı, bulon tipi, bulon kalitesi, sayısı ve çapına müdahale ederek bu yetersizlikleri çözümleyebilirsiniz. Çelik çatı çizimleriyle alakalı son dönemde gelen sorular var. Bununla ilgili de ufak bir pencere açmak istedik. Biz çelik çizimlerde kolaylaştırmak adına işlemleri, özellikle aşık ve kuşakları fiziki olarak modelde bulunması durumunda kendimize bir ipucu olarak, yani kodun başlangıcı olarak yaratıyoruz ve dolayısıyla modelinizde aşık ve kuşak var ise program bu aksları ve kodları otomatik olarak algılıyor. Cephe ve çatı plan çizim, cepheler için aks çizimlerini, çatı içinde çatı plan çizimlerini otomatik bir şekilde tüm elemanlar sistematik olarak görünecek şekilde alıyor ve yerleştiriyor çizimlerin içerisine. Ancak siz modeliniz gereği aşık ya da kuşak kullanmadığınız bir durum söz konusu olursa, elemanlar arası kaplama komutu ya da kaplamayı aşık olmadan ya da kuşak olmadan giriş yaptığınız herhangi bir durumda bu sefer otomatik olarak bu aks çizimlerinde cepheler ve plan çizimlerinde de çatı plan gelmeyecek ve tam hani düzgün çizim elde edemediğinizi gördüğünüz durumlar olacak. Burada aslında şurada da görüyorsunuz, şey, çizim ayarlarında hem aks çizimleri hem plan çizimleri için negatif ve pozitif derinlikler var ve siz eklemeler yapabiliyorsunuz. Plan çizimlerinde ekle komutuyla istediğiniz herhangi bir ara kod noktasına negatif ve pozitif derinlik vererek yeni bir plan çizimi de elde edebilirsiniz. Burada çatı eğimli olduğunda genelde bu sorunla karşılaşılır. Çatının eğimine göre tüm elemanları görecek şekilde negatif ve pozitif derinlik girmeniz halinde ayarlarda çek çizimleri yine aynı şekilde elde edebilirsiniz.
bilirsiniz. Bunu bir de programdan da hızlıca bir gösterelim tekrar. Şimdi çizimler sekmesine geldim. Çelik başlığına gittim. Çelik çizimlerine tıklayacağım ama önce şuna bakalım. Gördüğünüz gibi tekil eleman montaj, tekil elemanlarla montaj, kolon ankraj, aplikasyon planı, aks ve cephe çizimleri, çatı plan çizimi gibi. Hani tüm çizimleri burada ayrı başlıklar halinde de görebiliyorsunuz. Çelik çizimlerine tıkladım. Buradan da ayarlara geleceğim. Açılan pencerede plan çizimlerine gelelim önce. Şimdi burada program katgen ayarlarındaki tanımlı tüm kodları otomatik olarak buraya getirir ve default'ta da negatif ve pozitif derinliği 50'şer santim olarak ayarlar. Siz ek bir koddan, yani çatı eğiminden kaynaklı özellikle ek bir koddan çizim almak isterseniz ekle komutuyla örneğin biz 14 metreden alalım. Şöyle tamam dersen buraya artık yerleştirecek. Negatif ve pozitif değerini de yine çatı eğiminizden kaynaklı. Örneğin hani 1 metrelik bir şey varsa ona göre bu şekilde değiştirip tamam diyelim. Ee, Değişiklik yapabilirsiniz. Mesela bu modeli kullanmamın sebebi aslında buydu. Burada hani görüyorsunuz şey yok, herhangi bir cephede şöyle şeyde kapatalım. Kaplamaları elemanlar arası kaplama komutuyla girdik. Aşık ve kuşak söz konusu değil. Orada buna uygun bir çizim gerçekleştirmek gerekir. Ki alalım da hatta bir incelemek için hızlıca. Şimdi burada dediğim gibi çatıda da ışık yok. Cephelerde de bir kuşak komutuyla girilmiş bir detay yok. Bu nedenle ayrıca bir çatı planı ya da cephe çizimi gibi görmeyeceksiniz ama tüm aksların ve tüm planların çizimlerini göreceksiniz. Arada eklediğimiz koddaki çizimi de pozitif negatif derinliğe uygun şekilde hani göreceğiz. Planlara bakarsak işte katgen ayarlarında yer alan 3 metre. Peşin altı 3,5'da bir detay var. Onu almışız. 6,5 9,5 şeklinde 3 metre yüksekliklerle gidiyor. Burada planda gördüğünüz gibi hani sistematik ve düzenlidir. Zaten model ona uygun geldiği için detayları aldı. Şimdi 14'e bir ekleme yapmıştık. Direkt ona bakalım. Tamam. Mesela 14'ü ben elle eklemiştim. Şeyle birer metre derinlikle eklemiştim. Burada sadece birer metre derinlikte çaprazlarını hani görebildiğiniz gibi. Çünkü 14 kat ortası gibiydi, bir tık daha. 3 metrelik bir kat yüksekliğim var. Bir artı bir üst şeklinde olunca arada burada kirişler gelmedi. Aynısı aks çizimlerinde de geçer. Yine temiz bir şekilde hani çizimler alınıyor. Cephede kuşak olmadığı için ayrıca bir cephe çizimi olarak görmüyorsunuz. Proje içerisinde yer alan tüm aksların çizimlerini aslında burada elde etmiş oluyorsunuz. Yani negatif ve pozitif derinlik setlerde dediğim gibi 50 santim ona uygun geliyor. Daha önce bizden özellikle modellemede eğimli kirişlere sahip yapılarda modellemede kolaylık olması için insanın extend ve trim imkanları da artık hani gelmiş durumda. Eğimli çatı ve serbest formdaki yapıları modellerken işinizi kolaylaştırmak adına seçilen diğer objeye göre trimle ya da uzat komutlarını çelik içinde kullanarak modellemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Bir de taşıyıcı sistem seçimi konusundan ayrıca bahsetmek istiyorum. Şimdi genel itibariyle özellikle çelik yapılar tarafında sanayi tipi yapılar daha yoğunlukla geldiği için bu üç
kuralı özellikle yazdık. Moment aktaran çerçeveler, merkezi çaprazlı sistemler ve masallı hani sistemler olarak ayırt edebiliriz. Moment aktaran çerçevelerde moment aktaran kolon kiliş birleşimleri kullanılarak oluşturulmuş çerçeveler süreklilik düzeyi yüksek ya da sınırlı şeklinde deprem yönetmeliğinde ek koşulları var. Yüksek olması durumunda 0,04 radyanlık bir dönme açısını sağlamaları gerekiyor. Yine deprem yönetmeliği özel koşulu. Bu dönme açısını hani biz tabii ki elle kontrol etmiyoruz. Kullandığımız birleşimlerdeki özel koşullar zaten deneysel olarak bu dönmeyi sağlamak üzerine kurgulu. Merkezi çaprazlı sistemlerde yine yönetmekte belirten tiplere göre çapraz elemanlarla desteklenmesi gerekiyor ve diğer eğitimlerde anlattığımız şekliyle hani bu sistemlerin nasıl çalıştığını, tasarım mantıklarını incelemek için de mutlaka daha önceki webinarlarımıza da şöyle bir göz atabilirsiniz. Ben bugün çok üzerinde durmayacağım. Seçimi göstermemin sebebi sihirbaz kullanımını hani ayrıca göstermek istiyor olmam. Dilerseniz bir projeden de bakalım ve sonrasında eğitimi tamamlayacağız. Analiz ayarları ve sihirbazdan da kısaca bir bahsedeceğim ve sonrasında bu eğitimi tamamlıyor olacağız. Analiz ayarları bizim için hani kritik konulardan bir tanesi. Şimdi proje ve yönetmelik seçenekleri yani ilk proje yaşarken zaten açılıyor. Ülkeyi Türkiye birimleri metrik olarak hani bıraktım. Deprem yönetmeliği TBD 2018. Çelik yapılar için Türk Çelik Yapılar Yönetmeliğinde iki farklı yöntem var. GKT ve YDKT. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Amerikan yönetmeliği ASD, LRFT ve Eurocode'la bildiğiniz gibi programla tasarım yapabiliyorsunuz. Dikkat edilecek husus Türk Çelik Yapılar Yönetmeliği ve Amerikan yönetmeliği ile hem eleman hem birleşim tasarımı yapabilirsiniz. Eurocode ile sadece eleman tasarımı yapıyoruz. Ek olarak şu da kritik notlardan bir tanesine deprem yönetmeliği eğitimlerimize bakarsanız orada da görebilirsiniz. Çelik tarafı için çelik birleşimlerin deprem yönetmeliğine uygun tasarımı için YDKT yönteminin seçili olması gerekiyor. Bölüm 9'da deprem yönetmeliği özellikle YDKT yöntemine yönlendiriyor. O nedenle ben şu anda YDKT'yi seçtim. Burada herhangi bir beton eleman varsa ki temel giriş gerçekleştirmiştik. TS500 seçili. Yük yönetmeliği TS498, rüzgar yönetmeliği de TSN 1991-4 olarak geliyor. Kombinasyonları zaten yine deprem yönetmeliğinde olan şekliyle ayarlıyoruz. Buraya bu şekilde tamam diyerek bitirdim. Sonrasında analiz ayarları tarafında TBD seçeneklerine geldim. Burada birkaç tane dikkat etmemiz gereken husus var. Dilerseniz önce sihirbazla bir başlayalım. Bildiğiniz gibi sihirbaz aslında bizim deprem yönetmenindeki pek çok koşulu hızlıca ve gözden kaçırmadan kontrol edebilmemizi ve ona uygun taşıyıcı sistem seçmemizi sağlayan kolaylaştırıcı bir arayüz. Şimdi önce deprem düzeyiyle başlıyor. Deprem düzeyi dediğimiz hani bizim standart yapılarda DD2 standart tasarım depremini kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında yüksek binaların tasarımında veya performans analizi ile ilgili durumlarda DD1 ve DD4'ün de kullanılması gereken durumlar var. Program DD3'ü de göveli kat ötelemesi kontrolünde özel bir pencere açmak gerekir. Burada denklemde kullanılması gerektiği için otomatik olarak arka planda alacak. Sonrasında zemin sınıfıyla devam ediyorum. Zemin raporlarına bağlı olarak bir seçim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu projede C tipi zemin seçilmiş. Haritadan nokta atarak çevrim içi ve çevrim dışı seçenekleriyle biz DD2 düzeyi için yatay ve düşey elastik tasarım spektrumlarını oluşturabilmek adına zaten parametreleri alıp bir işlem yapıyoruz. Çevrim içi dediğimiz zaman bu arada AFAD'ın internet sitesine gider. Çevrim dışı dediğimiz durumda da program kendi algoritmasını kullanarak bu değerleri yerleştirecektir. Burada da dikkat ederseniz göğeli kat ötelemesine kullanılmak üzere 4914 gereği DD3'ün de elastik tasarım spektrumuna ihtiyacı var. Onun parametrelerini de seçtiğiniz koordinatlara göre otomatik olarak oluşturuyoruz. Sonraki kısma geçtiğimizde bina önem katsayısına bağlı olarak bina kullanım sınıfını seçmemiz lazım. Bu bizim için konut iş yeri, otel bina ya da endüstri yapısı klasmanında yani bina önem katsayısı 1, bina kullanım sınıfı da 3 olarak tespit edildi. Program otomatik olarak az önce seçtiğimiz parametrelere bağlı yani tasarım spektrumunun hesabında kullanılır. STS, STS'ye bağlı ve bina kullanım sınıfına bağlı olarak deprem tasarım sınıfını 1 olarak seçti. Yine yukarıda
Bunun detaylı açıklamasını program ayrıca verir. Bir sonraki sekmede kat genel ayarlarına gittik. Zaten buraya otomatik alıyor. Herhangi bir rigid katınız varsa onu işaretlemek gerekir. Bizim bu projede bir bodrumlu katımız yok. O yüzden orayı pas geçtim. Sonra binanın yüksekliğine bağlı olarak bina yükseklik sınıfını tespit ettik. Binanın yüksekliği 15,5. DTS'si yani deprem tasarım sınıfı 1. Dolayısıyla BYS 6 olarak seçildi. Standartlara uyduğumuz için aslında bu yapıda DD2 deprem düzeyine göre kontrollü hasar hedefimiz ve dayanıma göre tasarım, yani bizim aslında standart taşıma gücüne göre hesap yaptığımız yöntemle tasarım gerçekleştirebileceğimiz görülüyor. Çelik bir yapı olduğu için onu seçtim. Diyafram uyarıcı diyafram seçelim. Süreklilik düzeyine geldiğimizde yüksek karma ve sınırlı şeklinde 3 alternatif var. Şimdi burada hani yönetmelik gereği bölüm 4'te bazı kısıtlamalar var. Farklı kısıtlamalar söz konusu olduğunda bu sistemlerde kapalı olanlar olabilir. Biz sizi deprem yönetmeliğine karşı o tüm maddeleri kontrol edebilmiş olmanız için sizin işinizi kolaylaştıracak şekilde bir arayüz yazdık. Şimdi R katsayısını seçmek için mesela açtığımda da görüyorsunuz burada en altta deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 12 metreye geçmeyen sürekli düzeyi yüksek çelik kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar otomatikman kapalı olarak geldi. Yani size hatalı taşıyıcı sistem tipini seçmenizi önlemek için program ek aslında işlemler gerçekleştiriyor. Ben bu yapıda bir yönde moment aktaran çerçeve, diğer yönde merkezi çaprazlı sistem kullanmıştım. Buna uygun seçimi yapmam gerekiyor. Ve burada da görüyorsunuz bina yükseklik sınıfı farklı farklı, bazısı 2 bastı, 3 bastı, 4. Buna uygunsa seçim yapabiliyorsunuz. Yani e, işte mesela 4'ün üstüne çıksaydık, yani buraya birkaç kat daha ekleseydik merkez çaprazı sistemi de burada seçemeyecektik. Tamam dedim ve kapattım. Şimdi bu TBD 2018 seçenekleri sekmesine birkaç tane daha nokta var bakmamız gereken. Sihirbazı bu şekilde kapattığınızda zaten şurada işte taşıyıcı sistem katsayısı, dayanım fazlalığı katsayısı, DD2 deprem düzeyi gibi seçimler, işte yapının çelik olması, sönük düzeyinin yüksek olması vesaire gibi otomatik olarak bu ekrana yansır. Bir de burada ek olarak gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarların veya cephe elemanların çerçeve elemanlarına bağlantısı diye ayrı bir bölüm var. Esnek derz veya bağlantı yok. Tamamen bitişik. Yanında deprem yönetmeliği maddesi yazar. Bir de duvarlar ve cephe elemanları yapıya esnek derzler ile bağlı veya duvarlar çerçeveden bağımsız şeklinde bir seçenek mevcut. Burada sınır değerler değişiyor. Biz bu çelik yapı, çok katlı çelik yapıda dış cephede duvar olmayacak ve bir giydirme cephe kullanılacak diye aslında hani esnek derzlerle bağlantı olduğu kabulüyle beraber bir seçim gerçekleştirdik. Burada dikkat edilecek husus, eğer bir duvar kullanılacak ise tuğla duvarlar özellikle gevrek malzeme davranışı gösterdiği için ana taşıyıcı sistemin sürekliliğini de etkilediğinden dolayı onun göreli kat öteleme sınır değeri daha kritik. Ona göre bir seçim yapılması gerekiyor. Deprem yönetmeliği yine Ek 9C'de olan detayın, bu arada esnek derz için bir detay var. O detayın sahada kullanılması zorunlu ve bunun denetlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sınır değeri seçtiğiniz zaman ispatlamak zorundasınız. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Bu sınır değerli göreli kat ötelemesini ilgilendiren bir değer. Rüzgar yükü tarafında da özellikle TSN 1991 göre rüzgar yükünün hesaplaması yöntemini seçmek için uygun yöntemi sizin buradan seçmeniz lazım. Burada biz tek eğimli demiştik, zaten çatıda bir eğim yoktu. Dikdörtgen plandaydım. Dikdörtgen planlar için tek eğim veya çift eğim şeklinde iki farklı alternatif var. Betonarmede yüksek yapılar için özellikle H bölü D büyük 5 oran için var. Bir de iskele iletim kulesi gibi açık yapılar için ayrı oranlar var. Ona uygun seçimleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.